Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber boncuklu bebek yeleği öreceğiz. Yeleğimizi alt kısmından başlayarak bu şekilde burada 3 parçaya bölerek örüyoruz ve burada ilmeklerimi açık bıraktım. İlmekleri açık bıraktığımız şekilde dikerek birleştireceğiz ve yeleğimizi tamamlayacağız. Yeleğimizde kenarında i-cord tekniği kullandım. Ve bu teknikle kol ağızlarında da ilerledik. Boncuk olarak taş boncuk kullandım. Bunlar da soyulma falan olmuyor. Gramla satılıyor. 100 gram alsanız yeterli olur diye düşünüyorum. Burada da sağ tarafta 3 tane ilik açtım. 3 tane inci düğme kullanacağım. Şimdi yeleğimizin sayılarına geçelim. Yeleğimin başlangıç kısmı 161 ilmek. Yani burası. Kenardaki kordonumuza 3 ilmek. Patlarımızın ilmek sayısı 8. Yine aynı şekilde sağ tarafta da 3 ilmek kenardaki kordonumuz için, 8 ilmek de lastiğimiz için. Arada kalan ilmeklerimizde bakın burada hemen bir ters 3 düz, bir ters 3 düz olarak ayarlıyoruz. Hep bir ters 3 düz, bir ters 3 düz ve sonda yine lastikten önce bir tersimiz var. Burada sayalım. Üçlü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 tane üçlü grubumuz var. Yani buradaki ilmek sayısı da 10 tanesi 40, 100. Şöyle hesap yapıyorum ben. 3, bir daha 4 hesaplıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesi 40 ilmek. 20 tanesi 80. 30 tanesi 120 ve 40 daha 160. 160 ve şurada bir tane ters ilmeğimiz var. 161 ilmek. Yani buradaki 161 ilmek sadece ortadaki ilmeklerimizin sayısı. 8 burası, 3 burası 11. Yine burada da 8 burası, 3 burası 11. Yani 22 ilmek daha eklediğimiz zaman 183 ilmek başlangıç yapmış oluyoruz. Böyle yazdım. Bakın. Toplam ilmek sayımız 183 ve santimetre olarak da bu kısmın yani eninin ölçüsü 50 santim. Yaklaşık olarak 2 yaş zayıf cılız bir çocuğunuz varsa 3 yaşa kadar olabilir. Zaten biraz da lastik görünümünde olduğu için modelimiz esneme yapacaktır. Ve yeleğimizin şuradan koltuk altından etek ucuna kadar olan uzunluğu 21 santim. Kol oyuntusunun uzunluğu 15 santim. Burada 1 3 1 bakın. Yani şuradaki bir ters 3 düz bir ters ilmeği kapatıyoruz ve koltuk altını genişletmiş oluyoruz. Diğer kolumuzda da aynı şekilde ve ön tarafta da önce 6 sonra 4 3 2 1 1 1 şeklinde
ilmeklerimizi kapatarak bu şekli veriyoruz ve biraz daha ilerliyoruz. Burada ön taraftaki boncuk sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane boncuk koymuşuz boyuna. Eninde de 2, 4, 6, 8, 9 tane boncuk koymuşuz. Şimdi ben size hem başlangıcı hem modeli nasıl yapacağımızı anlatmaya çalışacağım. Şuradan şiş alıyorum. Burası örgümün arka tarafı. Arka tarafından ilk sıramı kurmaya başlıyorum. Ters ilmek örüyorum şimdi. İstediğim sayıya gelene kadar ördüm. Yani 3 tane kordon için 2, 4, 6, 8 tane de ön patımız için, yani ön lastiğimiz için 11 tane ters ördüm. Bir düz, 3 tane ters örüyorum. Yine bir düz, 3 tane ters. Arada 4 tane model uygulaması yapacağım. 3 tersi ördük. Şimdi yine bir düz, 1, 2, 3. Burası örgümüzün arka tarafı olduğu için şu önde düz gördüğümüz çubuklarımız arkada ters olacak. Şimdi 1, 2 ve 3. Son kez bir düz örüyorum. Bir, 2, burası 11 olacak. 2 tane ördüm. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 tane ters ilmeği de örüyoruz. Ve ön sıradayım. Ön sıradan devam ediyorum. 1, 2 ve 3. Kenardaki kordonumun ilmeğini ön sırada örmeden aldım. Ve 8 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da lastiğimizin ilmeği. Bu 8 ilmekten sonra ön tarafta bir tane de burada tersimiz var, bakın. Bunu da ters örüyorum. Bu ilmeği arkadan da düz ördüğümüz için ters görünüyor. Yani haroşa değil burası. Ama ön yüzde 9 tane ters örmüş oluyoruz. 1, 2, 3. Bir ters, 1, 2, 3. Bir ters, 1, 2, 3. Bir ters, 2, 3. Son kez 1, 3 tane düz ördüm. Bakın burada normalde kenara gelmişim. Bu düzleri fazladan ördüm. Hemen geriye alıyorum. En son tersimiz bu. Burası lastiğimize ait olacak. Bir ters ördük. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9. İpimi arkaya aldım ve kordonumun 3 ilmeğini burada da örmeden aldım. Hem başta hem sonda 3 ilmeği örmüyoruz ön tarafta. Şimdi arka taraftayız. Kordonumuzun 3 ilmeğini de ters örerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane ters ilmek ördüm. 8 tane lastik, 3 tane kordon ilmeği. Burada bir tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3 tane ters. Bir düz, 1, 2, 3 ters, bir düz. 1, 2, 3 ters ve bir düz. 1, 2, 3 ters, bir düz ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane ters ilmeğimi örerek sıra sonuna geliyorum ve burası arka sıraydı. Şimdi ön sıramızdayız. Ön sırada hep başlangıçta ve sondaki 3'er ilmeği örmeden alacağız. Tekrar hatırlatıyorum. 3 ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ön sırada burada da hep 3 ilmeği örmeden aldık. 9 tane ters ördük. Burada da yine 9 ters örüyoruz. 3 ilmeği örmeden alıyoruz ön sıramızda. Şimdi bir tane düz ilmeğimi ördüm. Pardon. Şimdi model uygulayacağız. Ben bir an arka sırada olduğumu düşündüm. Şimdi 3 tane ters ilmeğim var. Birincisinin yönünü böyle çevirdim. Sizinki böyle duruyorsa çevirmenize gerek yok. 2 ilmeği beraber aldım. Bakın o 2 ilmeği çıkarırken ikincisini çıkarmıyorum. Ve 3. ilmekle 2. ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimiz kaldı burada. Bir ters örüyorum. 3 düz ilmeğimden ilkini çevirdim. 2 ilmeği beraber düz örüyorum. Çıkarırken 1. ilmeği çıkarıyorum. İkincisi kalıyor. Ve bu 2 ile 3'ü, bakın ikisi de düz ilmek yine. Yani ortadaki ilmeği hem sağdaki hem soldaki ilmekle kullanmış oluyoruz 2 defa. Yine burada da 2 ilmeğimiz kaldı. Bir ters ördüm. İlk ilmeğimi çevirdim. 3 düz ilmekteyiz. Şöyle biraz genişleteceğim, çok sık olmuş. İkisini beraber ördüm. 1. ilmeği çıkardım, ikincisini bıraktım. Ve 3. ile 2. ilmeği tekrar beraber aldım. Ters ilmeğimi ördüm. Son kez modelimizdeyiz. İlk ilmeğimi çevirdim. Söylediğim gibi sizin ilmek alış şeklinize göre ilmeğiniz böyle olabilir. Bunu çevirmezsiniz ama sondakini çevirmek zorunda kalırsınız o zaman da.
sondaki ortadaki ilmeği bıraktım ve yine ikili ilmeğimi aldım. Şimdi kalan ilmeklerimi ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters ördüm. 3 tane düz ilmeğimi örmeden aldım. Bu sıra modelimizin birinci sırası. Zaten modelimiz bir önden, bir arkadan, bir de önden boncuk koyduktan sonra tamamlanıyor. Yani bir ön, ikinci arka, üçüncü ön, 3 sıra diyelim. Şimdi arka sıradayız. Arka sırada kordonumuzun iplerini de örüyoruz ters olarak. Burada toplamda 11 tane ters ilmek öreceğiz. Arkada da bu sayı değişmeyecek. Kenardaki kordonumuzun ilmeklerini örüyoruz ve lastiğimizin ilmeklerini de ters örüyoruz. 11 tane oldu. Bir düz ilmeğimi örüyorum. Bakın burada 2 ters oldu. Önde eksiltme yapmıştık. Bir ters ördüm, bir doladım, bir ters daha ördüm. Düz ilmeğimi örüyorum. Bir ters ördüm, bir doladım, ikinci tersimi de ördüm. Aradaki bir düz ördük. Çok kolay bir model. Bir ters ördüm, bir dolama yaptım, ikinci ters de ördüm. Düz ördüm şimdi. Bir ters, bir dolama, ikinci ters. Düz ilmeğimi örüyorum ve sona geldik. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane ters ilmeğimi ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön tarafındayız yine. 1 2 3 örmeden aldık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters ilmeğimi ördüm. Bakın 3 düz ilmeğimize geldik şimdi. Birinci ilmeği örüyorum. İkincisi dolama yaptığımız ilmek. Burada boncuklarımız devreye girecek. Şuraya birkaç tane daha doğrusu döktüm. Şimdi tığımı arıyorum. Ve buldum. Çok ince uçlu bir tığ kullanıyoruz. Boncukların arasından rahat geçmesi için. Bakın 22 numara ince dantel tığ pardon. Şimdi bir düz örmüştük. İkinciye boncuk geçiriyoruz. Boncuğu tığımıza aldık. Doladığımız ilmeği alıyoruz. Boncuğumuzun içerisinden geçiriyoruz. Tekrar sol tarafa taktım ve düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de düz ördüm. Bakın boncuğumuzu yerleştirmiş olduk. Aradaki bir ters ördüm. Bir düz. Yine boncuğumuza geldik. Doladığımız ilmeği tığıma alıyorum. Boncuğumun içerisinden geçirdim. Tekrar sol şişimi aldım. Düz ördüm ve sondakini de düz ördüm. 3 düzümüz yine
örülmüş oldu. Aradaki bir ters örüyorum. Üç tane oldu. Bakın dördüncü boncuğumuzu da yerleştiriyoruz. Hızla ve zevkle ilerleyen bir model. Yani boncuk biraz oyalıyor olabilir ama boncuk da güzel bir detay oluyor burada. Şimdi bütün ilmeklerimi tersten örüyorum. Üç ilmeğimi yine burada örmeden aldım. Başlangıçta da örmeden almıştım. Şimdi döndüğümüz zaman 11 tane ters ilmek, bir düz 3 ters, bir düz 3 ters, bir düz 3 ters, bir düz 3 ters, bir düz 11 tane ters örerek arka sırayı tamamlıyoruz. Arka sıramı tamamladım ve ön sıradayım. Lastiğimin ilmeklerini ördüm. Bakın burada yine modelimin ilk sırasında uyguladığım işlemi uygulayacağım. İlk ilmeği ters çevireceğim. Önce ikisini beraber alacağım. Sonra ortadakini üçüncü ilmekle beraber tekrar alacağım. Yani ortadaki ilmeğimizi iki defa kullanmış oluyoruz. Şurada da minik bir ajur oluşmuş oluyor bu sayede. Bir ters örüyorum. İlk ilmeğimi çevirdim. İki ilmeği beraber aldım. İkincisini bırakmadım. Ve ikinci ve üçüncüyü yine beraber aldım. Burası modelimizin birinci sırası. Arkada bu iki düzün arasında bir tane dolama yapacağız. Ters olacak orada. Göstermiştim zaten. Bir ters öreceğiz. Bir dolama bir ters yapacağız. Ve üçüncü sırada ön sırada da yine boncuğumuzu doladığımız ilmeklerimize yerleştireceğiz. Modelimizi bu şekilde tamamladıktan sonra ben şimdi bu sırayı tamamlıyorum ve size şu ön patların böyle yukarı doğru çekiyor haroşa örgüde. Genelde şurası düz, burası haroşa olduğu için haroşa biraz daha kendini topluyor ve üste doğru çekiyor. Onun çekmemesi, düzgün durması için ne yapacağız onu göstereceğim. Sıramı tamamladım. Şimdi ön lastiğimizi, daha doğrusu her iki ön lastiğimizi hangi işlemi uygulayarak üste doğru böyle çıkmasını engelleyeceğiz. Bunu burada yaptığımız zaman hemen sıranın sonunda burada da uygulayacağız. Unutmayalım. Kordonumuzun ilmeklerini arka tarafta örüyorduk. Burada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ters ilmeğimi ördüm. Bakın düze kadar geldik. Çeviriyoruz. Burada şöyle ip alalım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi aradan geçirdim. Ve kalan diğer ilmekleri örmeye devam ediyorum yine ters olarak. Ve ön sıra olduğu için 3 ilmeğimi örmeden aldım, bitirdim. Bakın burada bir sıra fazladan örmüş olduk. Ortaya geçmeden dönüyoruz. Şimdi yine kordonumuzun ilmekleriyle beraber lastik ilmeklerimizi de örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ve 11. ilmeğimizi bakın şu alttan, bu ilmeğin çıktığı ilmeği daha doğrusu şöyle netleştirelim. Bu ilmeği de şişime alıyorum. İkisini beraber ters olarak ördüm. Bu işlemi neden yaptım? Burada kötü bir görüntü, delik oluşmaması için. Şimdi arka sırada bir ters ördüm, doladım. Modelime devam ediyorum. Bir ters ördüm, doladım. Bir düzdeyiz şimdi. Yine bir ters ördüm, doladım. Bir ters ördüm. Düz ilmeğimi ördüm. Bu tarafta yaptığımız işlemi şimdi sol tarafta da yapacağız. 11 tane ters ilmeğimi örüyorum. Hızlı bir şekilde. Döndük. Ön sıraya geldiğim için kordonumun 3 ilmeğini örmeden aldım ve lastiğimin ilmeklerini örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu bir tane ters ilmeği örmüyorum. Neden? Bakın arkada düz ilmekten önce dönmüştük. Buradan dönüşümüzü yapıyoruz. Yine ipimi şöyle ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra aradan geçirdim. Ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yine burada da lastiğimizi örerek orta tarafa geçmeden bir sıra fazladan örmüş olduk lastiği. 3 ilmeğimi yine örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. ilmeğimi yine alttaki görünen ilmekle beraber örüyorum ve modelime kaldığım yerden devam ediyorum. Burada şimdi boncuğumuzu yerleştirme zamanı. Bakın burada herhangi bir pürüz görünmedi. Bunu kaç sırada bir uygulayacağız diye sorabilirsiniz. Şimdi buradan bakıyorum. Bakın burada bir tane yapmışım dönüş. 1 2 haroşa, üçüncü de 1 2 3 4 haroşa örmüşüm. 5. de 1 2 üçüncü de 1 2 3 4, şurada da dönmüşüm. 5. de yani 2-3 haroşa 2-3 haroşa ara bırakarak bu işlemi yaparsanız lastiğiniz gayet düzgün olur. Size şu püf noktasını da vermek isterim. Bu işlemin tam tersi. Yani yelek ya da hırka ördüğünüz zaman ön lastiğiniz aşağı doğru sünüyorsa, o zaman da bu git gel işlemini nasıl yapıyoruz? Ön parçayı, pardon hep ön diyorum. Şu orta parçayı örüyoruz. Lastiğe geldiğimizde dönüyoruz. Tekrar örüyoruz sonuna kadar. Sonra dönüp gelerek lastiği de örüyoruz. Yani burada da ön orta parçayı bir sıra fazla örmüş, lastiği örmemiş oluyoruz. Bunu da yine 3-4 sırada bir tekrar ederseniz lastiğinizin aşağı doğru sünmesini de engelleyebilirsiniz. Ve şimdi koltuk altına geçeceğiz. Burada öncelikle şuradaki boncuk sayısını da sizlere vermek istiyorum. Aslında başlangıç sayısını düzgün başladığınız zaman zaten aynı denk gelecektir ama 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yani yan yana 40 tane boncuk dizmişiz. Burada tek bir ön taraf için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane boncuk koyabileceğimiz sırayı kullanıyoruz. Şu sıradan sonra bakın ilerliyor. Buradaki şu aradaki bir ters, 3 düz ve bir ters ilmeğimizi koltuk altı için kapatıyoruz. Kenarda da i-kort yapıyoruz yine. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız? Buradaki bakın buradan 3 ilmeği eksilterek gitmişim. Bir taneyi de arka tarafa doğru eksilteceğim. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buradan şimdi ilmeklerimi farklı bir şişe alacağım ben. Yeleğimi de 2,5 numara şişle örmüştüm. Ve ilmeklerimi başka bir şişe aktardım gördüğünüz gibi. Tekrar sayacak olursam şu çubukları yani model koyduğumuz yerler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Buradan saymıştık yine 2, 4, 6, 8, 9. 9 tane boncuk koyacağız. Bir tanesini de eksilteceğiz buradan. Şimdi ipimi alıyorum. Önce bunu bir kenara bırakıyorum. Küçük bir ip alıyoruz. İlk ordumuzu başlayacağız önce. Buradan şişimi aldım. Ve 3 tane farklı bir iple ilmek çıkarıyoruz. 1 2 ve 3. Şöyle bir tane de düğüm atalım. Çok aşırı sıkmamak koşuluyla. Bu şekilde 3 ilmeğimizi aldık. Şu kenardaki gibi kordon yapacağız o kısmı. Burada yeleğimin ipiyle devam edeceğim. Bu 3 ilmeği ördüm. Bakın düz tarafından ördüm. Arka taraftan örmeyeceğim. Burada da. Yani isterseniz ters ilmek olarak örerek önde örmezsiniz. Yine kenarlarda yaptığımız gibi hiç fark etmez. İpimi yine aldım sağ taraftan. 1 2 ve 3. ilmeğimle buradan sıradaki ilmeği beraber aldım. Ve örgüme kaldığım yerden devam ediyorum. Burada model uygulayacağız, uygulamayacaksak yine olduğu gibi devam edeceğiz. Arka sıraya geldim.
Bakın burada birinci sırayı örmüştük. Arka sırada 3 ilmeğimi örmeden alıyorum ve dönüyorum. Burada bir ilmeğimizi kapatmıştık. Şimdi yine bir, iki ve üçüncü ilmeğimle sıradaki ilmeği çevirdim yönlerine. İkisini beraber aldım. Bakın buradan bir ilmek kaldı. Dönüşte de bunu alacağız. Eksiltme işlemimiz tamamlanacak. Şimdi yine örgümüze kaldığımız yerden devam edelim. Burada buluşalım. Yine arka sıradan ilmeklerimi örerek sondaki 3 ilmeği örmeden bıraktım, gördüğünüz gibi. Dönüyorum. Bir, iki ve üçüncü ilmeğimi çevirdim. Sıradaki ilmeği çevirdim. İkisini beraber aldım. Ve bakın kordonumuz belirginleşti. Buradaki 3 ilmeği kapatmış olduk. Şimdi burada hiçbir şey yapmadan şöyle göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8.'den sonra başlıyoruz yaka oyuntumuzu yapmaya. Yani 8 tane boncuğumuzu dizelim. Ve burada ben sağ tarafta ilik açtım. Siz hangi tarafta yapacaksınız bilemiyorum. Ama ilik açacağınız taraftan boncuk dizmeye başladığımız sıradan itibaren 3 tane ilik açtım. İliklerimin arasındaki mesafe 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa olarak açmışım. Ben sağ tarafta açtım. Siz sol tarafta isterseniz solda, isterseniz aynı benim yaptığım şekilde sağda açabilirsiniz. Ve buradan da 8 tane boncuk, 8 sıra boncuk dizin. Burası dümdüz ilerleyecek ve yaka oyuntusuna oradan geçeceğiz. Videomu burada sonlandıracağım çünkü çok aşırı uzayacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.